Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Evinde poşet olan herkesin bu yöntemle sarma sarmasını tavsiye ederim. Gerçekten çok pratik ve hızlı oluyor. Tarifimize hemen başlayalım. Bahçeden topladığım üzüm asması yapraklarımı sıcak suya atarak haşlamaya bırakıyorum. Ara sıra yaprakları ters yüz yaparak karıştırıyorum. Evet, yumuşayan yapraklarımı sudan alarak soğumaya bırakıyorum tepside. Kalanları da suya atarak haşlamaya devam ediyorum. ...500 gram kıymanın üzerine 2 adet büyük yemeklik doğranmış kuru soğanı alalım. İki su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulguru yıkayarak kıymanın üzerine aldım. Bir bağ ince doğranmış maydanoz, dereotu ve taze naneyi kabımızın içine alalım. Bir miktar domates suyu, 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası, 2 tatlı kaşığı tuz. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre. Ben pul biber, karabiber, kuru nane ekledim. Bir miktar da su ekleyelim ve elimizle tüm malzemeyi karıştıralım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bir buzdolabı poşetinin üzerine yaprağımı serdim. Yeteri kadar iç harç koyuyorum. Kenarlarını kapatarak poşeti kaldırarak sarıyorum videoda görüldüğü şekilde. Tüm yapraklarımı aynı yöntemle sarmaya devam ettim. Büyük yapraklarımı ortadan ikiye yararak sardım. Sizler de bu yöntemde yapraklarınızı sarmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok pratik ve hızlı oluyor. Hepsi aynı boyda, incelikte, kalem gibi sarmalar yapabilirsiniz sizler de. Son yapraklarımı da aynı yöntemle sarmaya devam ediyorum. Evet, sarmalarımı sardım. Şimdi buzluğa atmak için hazırlayalım. Küçük bir tencerenin altını streç folyo ile kapladım.
Tenceremi yaprakla her tarafını güzelce kaplıyorum. Altını ve kenarlarını olacak şekilde. Ve yaprak sarmalarını dik dik tencereye diziyorum. Evet, üzerine yaprakla kapatıyorum ilk kenarlarını, daha sonra da üzerini tekrardan yaprakla kapatıyorum. Streç folyo ile de kapatarak direkt buzluğa atıyorum. Tencereden çıkartarak. Evet, bu şekilde buzluğunuza atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartarak pişirebilirsiniz. Elinizin altında her zaman yaprak sarmanız hazır olur. Evet, yaprak sarmamı çıkardım. Direkt tencereyi alıyorum. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz gezdiriyorum. Yarım bardaktan biraz fazla su ekleyerek ocağın üzerine alıyorum. Sosunu hazırlamak için bir miktar domates suyu, 1 yemek kaşığı biber salçası, zeytinyağı, biraz da su ekliyorum. Biraz da tuz. Evet, sarmamı ve sosumu ocağın üzerine aldım. Kaynatmayı bırakıyorum. Kaynayan sosumu tenceremin üzerine gezdiriyorum. Kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet, kontrol ediyorum bir yarım saat sonra yaprak sarmamı. Evet, pişmiş. Altını kapatıyorum artık. Servis tabağına ters çevirerek ikramı hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.